İnsanda diğer canlılardan farklı olarak bir genetik kod var. Yani ölüm algısıyla ilgili metakognisyon geni var insanda. Diğer canlılar öleceğiyle ilgili bir algıya yoktur. Yani ölme zamanı gelince ölür ve öleceğiyle ilgili, ölümden sonrasıyla ilgili bir plan yapmaz. Ama insan öleceğinin farkında. Yani ölüm algısı var insandan. Bu nedenle ölüm bilincini insanın yok saymaması gerekiyor. Bu şuradan ortaya çıktı. Yani özellikle ağır hastalıklarda, ölüme yaklaşan hastalıklarda, bu terminal safhadaki hastalıklarda ama bilinci açık kişilerde yardım ihtiyacı var onlara. Manevi danışmanlık tarzında onlara yardım ediliyor ve sadece onlarda değil, böyle musibet, kriz, hastalık, felaket, afet durumlarında da insanlar kendini ümitsizlik, çaresizliğe düştükleri zaman bu kimselere nasıl yardım edilebilir diye psikiyatri yeni bir tedavi tekniği geliştirdi. Bunlar klasik psikoterapi teknikleri var. Bu teknik kişinin geçmişini araştırır ve onun üzerinden hastalıkları tedavi etmeye çalışır. Buna psikoanaliz deniyor. Bir de bugünü düzeltmeye yönelik tedavi tekniği var. Buna davranışlı bilişsel tedavi deniyor. CBT olarak tanımlanıyor. Bugündeki çatışmaları, sorunları, düşünce kalıplarını düzeltmeye yöneliktir. Bir de bu yeni üçüncü dalga psikoterapi teknikleri metakognitif mindfulness teknikleri var. Bu teknik de geleceğe yönelik çözümler üreten psikoterapi tekniğidir. Ölüm de bu kişinin, bir insanın kafasında ölümle ilgili bir belirsizliği gidermesi gerekiyor. Ölüm bilinci oluşturmak demek, ölümle ilgili belirsizliği giderebilmek, ölümün onun için ne anlama geldiği, ne öğrenmesi, ölümle ilgili kafasındaki soru işaretlerini bir terapi tekniği olarak ele alabilmek kişinin. Burada bunun için bu kişi ölüm bilinci çalışırken kişiye yüksek bir değere inanıyor mu? Ona bakılır. Eğer yüksek bir değer, hayatına anlam katan bir değere inanıyorsa o değerle ilişkisi düzenlenir kişinin. O değerle ilişkisi düzenlenirse o kişi korkularını, gelecekle ilgili belirsizliklerini, endişelerini giderme konusunda ciddi bir rahatlama hissediyor. Yani öldükten sonra bir kimse toprağın altında çürüyeceğini ve organların tamamen yok olacağını düşünüyorsa bu kişiler genellikle böyle bir yaşam felsefesi varsa ötenazi istiyorlar. Yani böyle ben 5 sene 10 sene daha yaşayacaksam şimdiden bitsin. Yani çaresi yoksa bunu istiyorlar. Ama bazı insanlar yaşama arzusu var. Yaşama devam etmek istiyorlar. Yani hastalıkla birlikte yaşamak istiyorlar ve ölümden de korkmamak istiyorlar. Böyle insanlara nasıl yardımcı oluruz? Bunlara ölüm bilinci çalışması yaparız. Bunlarla bu Minnesota tedavisi vardır. 12 adım tedavisi bağımlılıkta kullanılıyor. Onun basamaklarından birisi de kişide yüksek bir değere inanıyorsa o değerle bağlantı kurmasını, ilişkisini düzenlemesi üzerinde durulur. Kişi zihinsel sığınak olabilir, koruyucu melek olabilir. Yani herhangi bir doğadaki bir nesne olabilir. Mesela Japonya'da 18 bin tane tanrı var. Ben bir defa Karga Tapınağı'na gittim orada. Havuza senede bir gidiyor, para atıyorlar. Bu 1000 sene, bir sene beni koruyacak diyor. Bir sene sonra geliyor yine oraya bir para atıyor. Bir sene koruyacak diyor. O kimse işte kötülük beklentisi, felaket beklentisi, işte çocuğuma bir şey olacak, bana bir şey olacak, ya kaza geçirirsem, böyle düşünen insanlar, özellikle bu çağda insanlar her şeyi sorgulayarak inanıyor. İnancı laboratuvara sokmak da gerekiyor bunun için. Ve böyle durumlarda mindfulness terapi tekniği o kişinin ölüm bilinci oluşturması, geleceğini bununla ilgili korkularını gidermesi için, ümit duygusunu ayakta tutmak için kullanılan bir terapi tekniği. Ama bunu isteyenlere bu teknik uygulanır. İstemeyen bir kimseye bu tekniği uygularsanız faydası olmaz. Ölüm bilinci bu nedenle insanın gelecekle ilgili düşünen insanlarda, entelektüel kapasitesi gelişmiş insanlarda bu tedavi yardımı daha çok işe yarıyor. Ama yani fazla düşünmeyen, hemen sorgulamadan inanan kişilere böyle bir tedavi tekniğine gerek yok.